İskandinavya'nın soğuk ve sessiz göllerinden birinde John adında bir balıkçı kayığıyla göle açılırdı. John her zaman bolca balık tutan deneyimli bir avcıydı. Bir gün gölde yine balık avlarken uzaklardan yankılı bir ses duydu. "Tencereni ödünç alabilir miyim?" John şaşkınlıkla etrafına bakındı. Derken başka bir yönden bir yanıt geldi. "Bununla ne istiyorsun?" Asıl ses korkutucu bir şekilde cevap verdi. "Gölde her zaman balık tutan John'u pişirmek istiyorum." Bu korkunç sözler karşısında John'un kanı dondu ve hızla kayığını kıyıya sürdü. Kim bilir, belki de o sesi çıkaran bir trolldü. Troller, İskandinavya'nın mitolojik dünyasında derin köklere sahip olan varlıklardır. Peki troll kelimesi nereden gelmektedir? Troll kelimesinin kökeni tam olarak bilinmemekle beraber farklı etimologlar çeşitli kökenlerden geldiğini iddia ederler. Norveççe trell, yani Türkçe anlamı köle kelimesinden türediğini iddia edenler vardır. Bir diğer iddia ise Proto-Cermen bir isim olan Trullan kelimesinden türediğidir ve anlamı üzerine basmaktır. Ayrıca eski İskandinav fiili trilla kelimesinden türediğini söyleyenler de vardır. Trilla kelimesi büyülemek, büyü yapmak anlamındadır. Eski İsveç hukukunda ise trolleri kelimesi zarar vermek amacıyla yapılan özel bir büyü anlamına gelirdi. Norveççe trollfolk kelimesi sihirbaz, trolldom kelimesi ise büyücülük anlamına gelir. Eski İskandinav kaynaklarında troller, dağ, orman, mağara ve deniz gibi izole alanlarda yaşayan çeşitli yaratıklar olarak tanımlanır. Bazıları sosyalleşmeye müsaitken bazıları yalnızlığı tercih eder. Troller, parmak boyutundan devasa boyutlara kadar değişen türleriyle tanınır. Çirkin, kıllı, yaşlı, güçlü, yavaş, zalim, aptal ve bazen kurnaz olarak tasvir edilirler. Bazı trollerin tek gözlü olabileceği ve çoğunlukla büyük burunlu oldukları da belirtilir. Nadiren de olsa yardımsever ve arkadaş canlısı davranışlarda bulunurlar. Troll aileleri genellikle bir baba ve bir kızdan veya bir anne ve bir oğuldan oluşur. En küçük troller Nisse olarak adlandırılır ve cüceyi andırırlar. En büyük türleri ise orman trolü olup devasa boyutlarıyla insanları dehşete düşürür. İskandinav mitolojisinin derinliklerine indiğimizde bu varlıkların izlerine rastladığımız kadim kaynaklardan biri de Prose Edda isimli kitaptır. Kitabın Skålska Parmal isimli bölümünde troll kelimesi tarihte ilk kez geçer. Kitapta Bragi Boddason isimli bir skold, yani bir halk şairi, isimsiz bir kadın trolle karşılaşır. Kadın troll kendini şu şekilde tanıtır: "Bana troll diyorlar. Dünyanın ayı Hrungnir, devlerin servet emicisi, fırtına güneşinin yok edicisi, kahinin arkadaşı, Nafjord'un koruyucusu, gök tekerleğinin yutucusu. Troll bundan başka nedir ki?" Troller hakkında yazılı kaynakların ötesinde sözlü gelenekler ve mitler bu yaratıkların özelliklerini ve davranışlarını ayrıntılarıyla anlatır. Troller hakkındaki çok sayıda hikayeye göre troller zaman zaman insan yerlerdi ve güneş ışığına maruz kaldıklarında oldukları yerde taşa dönüşürlerdi. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi serisinde de trollerin taşlaşması bu mitlere dayanır. Mitlere göre troller ve jötunler şimşekten korkarlardı. Eski İskandinav halkı her şimşek çaktığında Thor'un devlerle savaştığını düşünürdü. Trollerin en bilinen özelliklerinden biri de kan kokusunu almalarıdır. Özellikle Hristiyan kanı. Ayrıca kiliselerin çan sesinden de nefret ederlerdi. Çoğu hikaye ve efsaneye göre troller en zekileri de dahil olmak üzere aşırı kibirli varlıklardı. Kibirlerini anlatan başlıca hikayelere troll ile kibrit yiyen botlar örnek verilebilir. Kibirlerinden ötürü kendilerinden çok daha güçsüz olan insanlar tarafından defalarca alt edilirler. Tabii aptallıklarını da yok saymamak gerek.
Bir zamanlar İskandinavya'nın derin ormanlarında, dağlarında ve karanlık mağaralarında yaşayan troller, Hristiyan kanının kokusunu aldıklarında etrafa korkutucu bir şekilde burunlarını sokarlardı. Yaşadıkları veya dinlendikleri yerde duydukları kilise çanları onları rahatsız eder ve bu nedenle kiliselere devasa taşlar ve kayalar fırlatırlardı. Efsanelerden birinde Danimarka'nın Svindic Kilisesi'ne bir taşın atılma hikayesi anlatılır. Hikayeye göre bu taş, Langeland'ın kuzeyinde yaşayan bir kadın troll tarafından kilisenin kulesini yıkmak amacıyla atılmıştı. Ancak taşın kilisenin birkaç kilometre ötesine düşmesi trollün kötü nişancılığına yorulmuştu. Bu taş Dammestenen kayası olarak bilinir. Trollerin başka bir huyu da insan kaçırmaktı. Anlatılan hikayelere göre kadın troller erkekleri, erkek troller ise insan kadınlarını kaçırırdı. Bunun tek bir sebebi vardı: üremek. Videonun ilerleyen kısmında trollerin insan cinsiyle birleşmek istemesinin farklı mitolojilerdeki yansımalarını göreceksiniz. Sabredin. İskandinav mitolojisindeki diğer yaratıklar gibi troller de çelikten korkarlardı. Efsanelere göre çelikten çekici Mjolnir'i fırlatan Thor tarafından avlanırlardı. Güneş ışığında taşa dönüştüğü söylenen troller, İskandinavya'daki bazı doğal oluşumların sebebi olarak da kabul edilir. Hvitserkur, güneş ışığına yakalanıp taşlaşmış bir trollden oluşmuştur. Efsaneye göre Hvitserkur yakınlarındaki bir kiliseyi yıkmak üzere yola çıkmış ancak güneş ışığına yakalanıp taşlaşmıştır. Reynis Drangar ise başka bir örnektir. Hikayeye göre denizden gemileri karaya çekmeye çalışan troller güneşe yakalanmış ve taşlaşmıştır. Norveç yapımı troll filmi ile gündeme gelen Trollvold ise trollerin sebep olduğu doğa oluşumlarının en popüler örneklerinden biridir. Hikayeye göre bu zirveler büyük bir düğünden sonra gece boyunca yapılan partiden dönen ve gün ışığını fark etmeyip taşa dönüşmüş trollerdir. Bazı büyük doğa olayları troll olarak bilinen Jötunlere dayandırılıyordu. Dev kanyonlar, derin vadiler, dar geçitler. Hepsi bir noktada bir trollün eliyle oluşmuştu. Örneğin Jötulhoget Kanyonu, iki Jötun'un bir nehrin suyunu kullanma konusunda çıkardıkları kavga sonucu oluşmuştur. Norveç doğumlu yazar Lise Lunge Larsen, bugün uyuyan dev bölgesi olarak bilinen doğal oluşumun binlerce yıl önce taşlaşmış bir troll yüzünden oluştuğunu söyler. Kuzey Amerika'daki koca ayak, troll ve dev efsanelerin kaynağının İskandinavya üzerinden önce İzlanda'ya, oradan Grönland'a ve nihayet Amerika kıtasına gelen troller olduğunu anlatır. Norveç'ten İzlanda'ya kadar yürürlerdi. Gün ışığına yakalananlar ise bugün İzlanda kıyılarındaki ufak adacıkları oluşturdu. Norveç ve Danimarka'dan göç etmelerinin sebebi bölgenin zamanla kalabalıklaşmasıydı. Kuzey Amerika'da kalmalarının sebebi ise doğanın orada aynı Norveç gibi olmasıydı. Genel özellik olarak troller temelde ikiye ayrılır. Birinci grup büyük, kaba ve çirkin olan dilsiz dağ ve orman trolleridir. İkinci grup küçük, şişman ve kurnaz olan, yer altında yaşayan, altın ve mücevhere zaafı olan goblin ve cüce benzeri trollerdir. Bu küçük grup el sanatları ve zanaatta ustaydılar. Hayvan besler, fırınlar ve pişirirlerdi. Aynı cücelere benziyor değil mi? Bu troller ayrıca harika hırsızlardı ve çiftçilerin depolarından yiyeceklerini çalarlardı. İskandinav mitolojisinde Nisse, Huldra ve Vitra gibi çeşitleri olan troller, çeşitli özellikleriyle İslam inancındaki cinlere benzemekte. Şekil ve boyut değiştirebilme, hipnoz edebilme, görünmez olabilme, yılan ve kedi gibi canlılara dönüşebilme ve insanlara hastalık bulaştırabilme gibi. Yine bazı hikayelere göre ayna dünyada yaşayan troller, dağ ve ormanlarda bazı bölgelere hazine gömerlerdi. Bazı tanımlara göre ise troller erkek olduğunda genellikle modern çağdaki tasvirler gibi betimlenir. Kadın olduklarında ise inanılmaz derecede güzel olarak tasvir edilmişlerdir. Buna en güzel örnek bir troll türü olan Huldra'dır. Huldralar dişi bir insana benzer ve çok güzeldirler. Bir insanla karşılaştıklarında kuyruklarını gizlerler. Genellikle ormanlarda, mağaralarda ve yer altında yaşarlardı. Bir efsaneye göre Huldraların kökeni Adem ve Havva'ya kadar dayanmaktadır.
Hikayeye göre Hüldralar, Adem ve Havva'nın cennet bahçesinden kovulduktan sonra olan birçok çocuklarından biridir. Bir gün Havva çocuklarını yıkarken Tanrı ziyaretine gelir. Pis olanları Tanrı'ya göstermekten çekinen Havva'ya Tanrı, o zaman saklı olanlar saklı oldukları yerde kalsınlar demiştir. Şanssız, saklı çocuklar bu sebeple yer altında ve ormanda kalmış ve büyüleyici güzellikleri binlerce yıl boyunca saklı kalmıştır. Ketil Alabalığı'nın Destanı adında 13. yüzyıldan kalma bir destanda Ketil adında bir devin hikayesi anlatılır. Hikayenin içeriğine baktığımızda Ketil'in bir Jotun olduğu anlaşılmakta. Destanda Uppdale adında bir şehirden gelen yiğit bir savaşçıdan bahsedilir. Savaşçıya dair çok fazla özellik anlatılmaz. Yiğit ve yaşlı olduğu, vahşi bir kılıç ustası olduğu ve küçük bir sakalı olduğu söylenir. Lakin orijinal metnin çevirisi oldukça zordur. Yani tasvirler tam olarak gerçeği yansıtmayabilir. Bazı çevirilerde savaşçıdan vadiden geldi olarak bahsedilir. Sonuçta Ketil savaşçıyı öldürür. Bu hikayede ilginç olan şey ise savaşçının adının Ali olmasıdır. Orijinal metinde de Ali olarak geçer. Uppdale ismine baktığımızda bugün öyle bir şehir bulunmamakta. En yakın benzeri Uppsala, İsveç'te bir kent. Destandaki Ali isminin kökeni bilinmemekle beraber Vikinglerin İslam topraklarına yaptıkları baskınlardan kalma bir hatıra olması muhtemel. Yaptığım araştırmalarda Türk mitolojisinde Alı Han adında dağlarda yaşayan yaşlı ve kör bir savaşçı tanrıdan izler bulmakla beraber destandaki Ali karakteriyle herhangi bir bağını bulamadım. Troller, İskandinav mitolojisinin en çetin savaşçılarından bazılarıyla da karşı karşıya gelmişlerdir. Babası gibi Thor da troller, yani devler, Jötunler ile mücadele etmiştir. Norveç kralı 2. Olaf Haraldsson, Aziz Olaf olarak da bilinir, Norveç'in Hristiyanlaştırılmasında önemli rol oynamıştır. Kral, yaygın bir troll avcısı olarak tasvir edilirdi. Onun adına birçok kilise inşa edilmiş ve bu kiliselerin troller tarafından taşlandığı söylenmiştir. Ancak Kral Olaf tüm trolleri öldürerek gücünü kanıtlamıştır. Söylenilenlere göre zamanla Hristiyanlığın da etkisiyle troller şeytanla ilişkilendirildi ve eski görkemli otoritelerini, yerlerini çocuk masallarındaki zavallı ve aptal trollere bıraktı. İlk zamanlar trolleri şeytanlarla ilişkilendirmeye çalışan Hristiyan psikoposlar zamanla yerel inançların toplumda derinlere kadar kök saldığını gördü. Sonrasında bunu başaramayacaklarını fark ettiler ve trolleri şeytanlaştırmak yerine küçümseme yoluna gittiler. Yavaş yavaş trollere ve pagan varlıklara duyulan saygı ve güçlü tasvirler aşındırılarak yerine komik, zararsız ve çirkin tasvirler bırakıldı. Hristiyanlık öncesi İskandinav mitolojisine bakıldığında trollerin aslında bu kadar kötü yaratıklar olmadığı görülür. Genel olarak insanlara benzer mizaçları vardı ve rahatsız edilmedikleri takdirde kimseye zarar vermezlerdi. Genellikle yaşadıkları çevreyi ve doğayı korumak için kendilerini savunurlardı. Bu özellikleriyle Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi serisindeki Entlere benzemektedirler. Bir hikayeye göre ormanda bir kömür fırınının ateşini korumakla görevli işçinin bir Huldra ile karşılaşması anlatılır. Ormanda bulduğu büyüleyici güzellikteki kadını kulübesine getiren işçi ödül olarak tutku dolu bir gece geçirir. Kadının işçiden tek şartı yakınlaşırken dışarı bakmamasıdır. Fakat işçi dışarı bakmıştır ve gördüğü şey sonucunda şoka uğramış ve kaçmıştır. İşçinin kadından çıkan bir kuyrukla fırının ateşinin söndüğünü gördüğü anlatılır. Theodor Kittelsen isimli Norveçli ressamın ise bir masal kitabı yayıncısının isteği üzerine yaptığı troll çizimlerini yumuşatması, troll teriminin zamanla daha az korkulur olmasına yol açmasının önemli örneklerindendir. Kittelsen, trollerin tek gözünü kaldırmış, korkunç ve insanımsı el ve ayaklarını yumuşatmış ve trollerin büyüklüğünü azaltmak için resimdeki tilkiyi büyütmüştü. Bu değişiklikler trollerin daha komik ve zararsız olarak algılanmasına yol açtı. Tüm Jotunların atası olan Ymir, göksel inek Audumbula'nın memelerinden süt emerdi. Odin, Vili ve V tarafından öldürüldüğünde kanı tüm dünyada muazzam bir sele sebebiyet vermiştir.
Bu selden dolayı tüm Jötunlar ölmüştür. Sadece Belgelmir ve karısı kurtulmuştur. Soyları bu iki Jötun'dan devam etmiştir. Ymir'in etinden ve kanından cücelere hayat verilmiştir. Yani cüceler ve düşmanları troller aslında aynı kandan gelmiştir. Ymir'in vücudunun parçalarından Odin ve kardeşleri dünyayı yaratmıştır. Dünyayı dairesel şekilde yaratan tanrılar, Ymir'in kirpiklerinden bir set inşa ederek kalan Jötunlerin burada yaşamasına müsaade etmiştir. Bu bölgeye Midgard denilmiştir. Anlamı orta bahçe, yani orta dünya. Ymir'in kafatasından gökyüzünü yaratan tanrılar, gökyüzünü tutması için 4 cüce görevlendirmiştir. Nordri, Sudri, Austri ve Vestri. Ymir'in çocukları olan Jötnar, bazı kaynaklara göre trollerin atalarıydılar ve Edda'da geçen troll kelimesi Jötnar için de kullanılırdı. Edda'da trollerle birlikte anılsalar da bazı akademisyenler Jötnar'ın aslında dev olmadığını ve normal insan boyutunda olduklarını söyler. Jötnar aile ve akrabalık ilişkilerine sahiptir. Jötnar'ın devler olarak anılmasının sebebi bölgenin Hristiyanlaştırıldığı sırada tüm ata değerlerinin şeytanlaştırılması ve aşağılanması gibi Jötnar'ın da saygınlığının sistematik olarak azaltılmaya çalışılmasının bir sonucudur. Troll kelimesi cadı, aşırı güçlü, anormal derecede çirkin varlıklar ve çılgın savaşçılar için de kullanılmıştır. Edda kaynaklarında Jötnar, tanrılar ve insanlar için sürekli bir tehdit oluşturur. Thor'un çekici Mjolnir olmasaydı Jötnar'ın Asgard ve Midgard'ı ele geçireceği söylenir. En güçlü Jötnar'a Thurs denir ve bu kelimenin Thor ile olan benzerliği dikkat çekicidir. Jötnar ve tanrılar arasında fiziki bir ayrım bulmak zordur. Genellikle kültür ve düşünce yapısıyla ayrılırlar. Sonuçta Odin, Loki ve Thor gibi tanrılar da aslında bir Jötnar torunlarıdır. Bu tanrılar iyi olanlar, Jötnar ise kötü olanlardır. Jötnar, Midgard'ın dört bir yanında bulunan Jötunheimr adında bir dünyada yaşar ve bu dünya insanların yaşadığı Midgard'dan bir setle ayrılmıştır. Bu set Jötnar ile insanların etkileşimini sınırlayarak iki dünyayı birbirinden ayırır. İlginç bir şekilde Jötnar mitolojinin karmaşık yapısının bir parçasıdır. Onlar doğanın vahşi ve kontrol edilemez güçlerini temsil ederken tanrılar insanlara daha yakın, medeni ve düzenli bir dünya yaratmaya çalışırlar. Jötnar'ın insan boyutlarında ve insan benzeri özelliklere sahip olmaları onları tanrılardan daha az tehditkar yapmaz. Aksine onların doğanın ayrılmaz bir parçası olduklarını gösterir. Muspelheim'de yaşayan ateş devlerinin en büyüğü olan Surtur, parlayan kılıcını alarak Ragnarok'ta Aesir'le savaşmaya gelecektir. Aesir'i öldürecek ve tüm dünyayı ateşe verecektir. Aesir, İskandinav mitolojisindeki tanrılara verilen genel addır. Thor, Odin, Loki gibi. Surtur gibi Thor ve Odin gibi tanrılar da Jötnar ortak adadan gelmektedir. Aesir kelimesi bazılarınca bugünkü elflerle bağdaştırılmaktadır. Ragnarok sonunda Surtur ölecek ancak yanan dünyada iki insan, Lif ve Liftrasir, Hodmimis Holt adlı bir ormanda saklanarak insan soyunun devamını sağlayacaktır. Öyle bir nesil gelecek ki dünya yeniden meskun olacaktır. Surtur, modern zamanda ateşten devasa bir dev olarak karakterize edilse de aslında normal bir Jötun boyutundadır ve Aesir ile aynı boyuttadır. Surtur'un hikayesi, İskandinav mitolojisinin kıyamet senaryosu olan Ragnarok'un önemli bir parçasıdır. Surtur, Muspelheim'in sıcak ve alevli topraklarında yaşar ve burada ateş devleriyle hüküm sürer. Parlayan kılıcıyla tanınan Surtur, tüm Aesir tanrılarına meydana koyacak kadar güçlüdür. Ragnarok sırasında Surtur'un parlayan kılıcı tüm dünyayı alevler içinde bırakacak ve bu evrenin yeniden doğuşunu simgeleyecektir. Surtur'un rolü kaosun ve yıkımın sembolü olarak düzenin ve hayatın yenilenmesini temsil eder. Surtur'un yanan kılıcı sadece fiziksel yıkımı değil,
aynı zamanda eski düzenin sona ermesini ve yeni bir dünyanın başlangıcını simgeler. Mitolojik anlatılara göre Ragnarok'un sonunda dünya yeniden şekillenecek ve insanlar, tanrılar ve Jötnar arasındaki denge yeniden kurulacaktır. Surtur'un ölümü her şeyin sonu değil, yeni başlangıçların habercisidir. Mitolojik hikayelerde devler, troller ve benzeri yaratıklar her zaman gizem ve merak uyandırmıştır. İnsanlığın kolektif belleğinde derin izler bırakan bu varlıklar farklı kültürlerde ve dinlerde farklı isimler ve hikayelerle karşımıza çıkar. Bu bölümde dünya mitolojisinin çeşitli köşelerine dalarak devlerin ve trollerin izini sürerken onların hangi şekillerde ve rollerle anlatıldıklarını keşfedeceğiz. Antik Yunan'dan İskandinavya'ya, Mezopotamya'dan Avustralya'ya kadar uzanan bu yolculukta farklı kültürlerin ortak korkularını ve inançlarını yansıtan bu mitolojik figürlerin ardındaki hikayeleri anlamaya çalışacağız. Hazırsanız trollerin ve devlerin gizemli dünyasına adım atalım. Yunan mitolojisinde Tepegözler Cyclops olarak adlandırılır. Cyclops, tıpkı troller gibi insan yiyen ve mağaralarda yaşayan yalnız varlıklardır. Homeros'un Odisey destanında kahraman Odysseus'a taş atan Tepegözler, trollerin kiliselere taş atmasına benzer. Destanda Tepegözlerin lideri Poseidon'un tek gözlü oğlu Polyphemus'tur. Odysseus, Truva Savaşı'ndan dönerken adamlarıyla birlikte bir adaya uğrar ve bir mağaraya sığınır. Mağaradaki yiyeceklerden ve içeceklerden alarak karınlarını doyururlar. Bu sırada Polyphemus hayvanlarını otlatmaktadır. Mağarasına döndüğünde içeride adamlar olduğunu görür ve mağaranın girişini devasa bir taş ile kapatır. Ardından iki adamı oracıkta yer. Bir süre sonra sarhoş olan Polyphemus, Odysseus tarafından tek gözünden bıçaklanır. Polyphemus'un gözünü kör etmeyi başaran Odysseus ve adamları mağaradan kaçar. Kaçış sırasında koyunların altına tutunarak devin onları fark etmemesini sağlar. Bu hikayenin 25 ülkede 200'den fazla benzeri vardır. Örneğin Gürcistan'da anlatılan bir versiyonda tek gözlü dev bir çoban tarafından esir tutulan birkaç kardeşin hikayesi anlatılır. İki kardeşi yiyen dev, diğer iki kardeş tarafından kör edilir. Kardeşler, devin koyunları arasına saklanarak üstlerini koyun postuyla örterler ve devden kaçmayı başarırlar. Eski Türk mitolojisinde toprağın koruyucu ruhu olan yer yesi, dev adımlarla yürüdüğüne inanılan bir varlıktır. Burada yer kelimesi önemlidir. Eski Türkçe'de yer aslında dünya anlamına gelir. Örneğin Orhun yazıtlarından bir cümle. Üze kök tenri asra yagız yir kılındukta. Bu cümlenin anlamı üstte mavi gök, altta kara yer yaratıldığında şeklindedir. Burada yer kelimesi yir olarak kullanılmış ve dünya anlamında kullanılmıştır. İskandinav mitolojisinde yerin yaratıldığı varlık olan Ymir ile doğrudan bir ilişkisi olup olmadığı bilinmemektedir. Orhun dili yani Türkçe ile eski Norveç dili olan Norsça farklı dil ailelerinden gelir. Ancak kim bilir belki de daha eski bir zamanda ortak bir dile dayanıyorlardı. İskandinav mitolojisinde de benzer bir kavram vardır. Landvættir. Landvættir yer yesi demektir. Anadolu'da yaygın olan yerin kulağı var deyimi yer yesinden gelmektedir. Yerde ruhlar vardır ve üzerinde konuşulan her şeyi duyabilir. Hareket edebildikleri için de duydukları şey taşınabilir. Azmanlar daha çok Azerbaycan metinlerinde çok eskilerde yaşadığı kabul edilen mitolojik varlıklardır. Boyları o kadar uzundur ki avlarını havaya kaldırır ve güneşe dokundurarak pişirirlerdi. 300 yıl kadar yaşayabilirlerdi. Diğer bir adları ise uzuhtur. Uzamak fiilinin bu kelimeden türediği düşünülmektedir. Yelbegenler orman, dağ ve mağaralarda yaşayan, insan ve koyun yemeyi seven, büyük kulaklı ve ağızlı devasa varlıklardır. Emegenler, Kafkasya bölgesinde anlatılan hikayelerdeki dev varlıklara verilen isimdir. Tepegöz, Türk mitolojisindeki tek gözlü mitolojik varlıktır. İslam mitolojisinde cinlerin yurdu olarak bilinen Kaf Dağı'nda yaşar. Parmağında büyülü bir yüzük takan Tepegöz,
yalnızca gözünden vurularak öldürülebilir. İnsan yer ve dağlarda yaşar. Japon kültüründe Oniler korkunç suratlı dev trollerdir ve yamyamlık ile cinayetle ilişkilendirilirler. Bu varlıklar mağara ve dağların derinliklerinde yaşarlar. Oniler geceleri avlanmaya çıkar ve insanları kaçırarak mağaralarına götürür. Büyük boynuzları ve keskin dişleriyle tanınan Oniler son derece güçlü ve acımasızdır. İrlanda mitolojisinde Fomorianlar, Nuh'un oğlu Ham'ın soyundan geldikleri söylenen ve diğer halklar gelmeden önce İrlanda'da yaşayan varlıklardı. İnsan vücutlu ve keçi başlı devler olarak tasvir edilen Fomorianlar, İrlanda'nın karanlık ve tehlikeli köşelerinde yaşarlar. Onların korkutucu görüntüleri ve güçleri diğer mitolojik yaratıklar gibi hikayelerde anlatılır. İslam öncesi Arap mitolojisinde de insan yiyen troll benzeri varlıklar olan gulyabaniler bulunmaktadır. Bu varlıklar dağlar ve çöllerin ıssız kesimlerinde yaşar ve insan eti yerler. Erkeklerin karşısına dişi suretinde, kadınların karşısına ise erkek suretinde çıkarak onları kandırmaya çalışırlar. İslam sonrasında gulyabani terimi cin ve iblislerle ilişkilendirilmiştir. Kur'an'da gulyabani kelimesi geçmese de bazı hadisler bu varlıklara referans yapar. Hristiyanlık ve Yahudilikte farklı isimde bir dev türü olan nefilimler karşımıza çıkar. İncil, Tevrat ve Enok kitabı gibi bazı apokrif metinlere göre nefilimler, isyankar tanrı oğulları ile günahkar insan kızlarının birleşmesiyle oluşmuş yarı insan, yarı dev bir ırktır. Bazı kitaplarda ise düşmüş melekler olarak adlandırılırlar. Yine bazılarına göre nefilim kelimesi Şit peygamber ve Kabil'in soyundan gelenleri tanımlamak için kullanılır. Yaratılış kitabı 6:1-4'te şu ifadeler geçer. Yeryüzünde insanlar çoğalmaya başladı. Kızlar doğdu. İlahi varlıklar İnsan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler. Rab, ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak çünkü o ölümlüdür dedi. İnsanın ömrü 120 yıl olacak. İlahi varlıkların insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde ve daha sonra yeryüzünde nefiller vardı. Bunlar eski çağ kahramanları, ünlü kişilerdi. Ancak bazı araştırmacılar ve tefsirciler Nefilim'in dev anlamına gelmediğini söylemekteler. Belki de devlik fiziksel anlamda kullanılmamıştı. Gücü ve ihtişamı öne çıkarmak için böyle bir kelime kullanılmıştı. Orijinal İbranice Hezekiel 32:27'de geçen Gibborim kelimesinin Nefilimlerden bahsettiğini iddia edenler vardır. Bu kelimeyle benzer olarak Şuara suresi 130. ayetinde Cebbarin kelimesi geçer. Ayetin tamamı şu şekildedir. Ve vurduğunuzda zalimler gibi vuruyorsunuz. Burada zalimler gibi vuruyorsunuz derken Hud peygamberin kavmi Ad kavminden bahsedilir. Efsanevi İrem şehrinin mimarları olarak bilinen Ad kavmi bir hafta süren şiddetli bir rüzgar ile helak edilmiştir. Bazı iddialara göre İncil'in Yeşaya kitabı 13, 19, 21 ve 34, 14 ayetlerinde geçen teke, İngilizce goat kelimesi aslında trollerden bahsetmektedir. Çünkü bazı tefsircilere göre teke kelimesi cin anlamına da gelebilmektedir. Bu ayetlerde Babil'in yıkılışından bahsedilir ve İncil'de Babil kötü ruhlu ve yozlaşmış varlıkların yaşadığı yer olarak tasvir edilir. Bu iddianın kaynağı aslında İzlandaca İncil'de Goat yani teke kelimesi yerine Skogartroll kelimesinin kullanılmasıdır. Ayrıca İskandinavya'nın Hristiyanlaştırılması sırasında Hristiyan misyonerlerin troll kelimesini trolleri kötü ruhları anlatmak için kullanması bu konudaki belirsizliğin ve kafa karışıklığının bir açıklaması olabilir. Buna ek olarak 1632 yılında İsveç'te Hristiyan bir piskopos olan Ericus Johannes Pritz tarafından yazılan bir doktrinde trollerin düşmüş melekler olduğu söylenir. Fars mitolojisinde divler, İnsan etinin tadına karşı zaafları olan, devasa boyutlarda, büyücülükte usta olan ve bazı tasvirlerde zırh ve kılıç kuşanan dev yaratıklar olarak bilinirler. Divler karanlık güçleri ve dehşet verici görünümleriyle tanınırlar.
Himalayalarda yaşayan yetiler 3-4 metre uzunluğunda vücutları tüyle kaplı dev yaratıklardır. Ancak trollerden farklı olarak insan yemezler. Çoğu kültürde insan yiyen dev benzeri yaratıklar varken Tibet kültüründe yetiler insan yemez. Avustralya aborjinlerinin Yovie adlı yaratıkları yaklaşık 3 metre boyunda Himalaya yetileri gibi tüylü yaratıklar olarak anlatılır. Yovie'ler iki ayak üzerinde hareket ederler ve hepçildirler. Hatta kangur yedikleri bile söylenir. Aborjin hikayelerinde geçen Yovie'lerin kökleri çok eskiye dayanır. Bilim insanları tanımlamalara göre Yovie'lerin bir maymun cinsi olduğunu öne sürse de Avustralya'da bilinen ve gelişen hiçbir maymun türü yaşamamakta. Kuzey Amerika'da Sasquatch genellikle kocaayak olarak bilinir ve Amerika kıtasında yaşayan tüylü dev yaratıklar olarak tanımlanır. Her yıl binlerce kocaayak görülme vakası devlet birimlerine rapor edilse de bu yaratıkların varlığına dair kesin bir kanıt bulunamamıştır. Diğer hikaye ve mitolojilerdeki yaratıkların aksine koca ayağın insan yediği bir vaka bugüne kadar bildirilmemiştir. Gılgamış bazı kabartmalarda dev olarak tasvir edilmiştir. Ayrıca Ölü Deniz Perşömenleri yani Enok kitabı olarak bilinen metinlerin devler bölümünde Humbaba ile birlikte geçer ve tufandan önceki devlerden ikisi olarak kabul edilirler. Bazı tarihçiler Gılgamış destanı ile Homeros'un Odisey destanının birçok yönden benzediğini savunur. Odysseus tıpkı Gılgamış gibi maceradan maceraya atlamış ve aralarındaki benzerlik dikkat çekici derecede fazla. Humbaba, destanda Gılgamış'ın arkadaşı Enkidu ile birlikte maceraya atıldığı Sedir Ormanı'nın sakini veya koruyucusu olarak tasvir edilir. Avrupa mitolojisinde ogreler genellikle peri masallarında karşımıza çıkan çocuk ve bebekleri yiyen büyük canavarlardır. Ogre kelimesi Fransızca kökenlidir ve menüsünde insan eti olan Etrüsk tanrısı Orkus'tan türemiştir. Hepimizin severek izlediği Shrek karakteri en bilinen Ogre örneğidir. Ogre kelimesinin Tanrı Orkus'tan türediğini söylemiştik. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi serisindeki ork kelimesi de aynı kökten türemiştir. Bazılarına göre ise Tolkien'in orklarının kaynağı Latince Orcus değil, Anglo-Saksonca Orkneas kelimesidir. Orkneas kelimesi İskandinavyalılardan bahseden Anglo-Sakson destanı Beowulf'ta geçer. Kelimenin geçtiği dize şu şekilde: oradan bütün kötü nesiller doğdu. Ogreler, elfler ve orklar. Devler de uzun süre Tanrı ile savaştılar. Bunun için onlara ödüllerini verdi. Beowulf'tan bahsedelim biraz. Milattan sonra 7. yüzyılda yazıldığı düşünülen bir Anglo-Sakson destanı olmasına rağmen, yani eski İngilizce yazılmıştır, İskandinav mitolojisinden bahseder. Beowulf adında İskandinav bir savaşçının hikayesini anlatır. Kısaca özetlersek, Grendel adında bir devle mücadele eden Danimarkalılar zor durumdadır. İnsanların gürültüsüne tahammül edemeyen Grendel onları öldürmektedir. Bu özelliği ile Grendel, Sümer mitolojisindeki tanrı Enlil'e benzer. Enlil de insanların yarattığı gürültüden rahatsız olmuş ve bir tufan göndererek insanları öldürmüştür. Beowulf Danimarka'ya giderek Grendel'i öldürür ve ülkesine geri döndüğünde oranın kralı olur. Beowulf şiirinde ork kelimesi cehennem şeytanı anlamına gelir. Beowulf destanına göre orklar Kabil'in soyundan gelmiştir. Az önce gördüğünüz üzere devler yani ogreler ve elflerle birlikte kullanılmıştır. Dizelere göre doğan kötü nesillerden biri de orklardır. Beowulf'un öldürdüğü Grendel de Kabil'in soyundan gelen bir trolldür. Grendel'in tasvirinden tam olarak bahsedilmemiş olsa da bazı dizelerde tanım bulmak mümkün. Örneğin diğer yanlış yaratılmış şey insan formunda sürgün yollarını yürüdü. Her ne kadar o diğer tüm insanlardan daha büyük olsa da eskiden yeryüzünde yaşayanların adı Grendel'di. Bazı düşüncelere göre
trollerin Neandertallerin ortak bir anısından kaynaklandığı iddia edilmektedir. İspanyol paleoantropolog Juan Luis Arzuaga fosil kayıtlarına dayanarak bir teori ortaya atmıştır. Bu teoriye göre Neandertaller ve Cro-Magnon insanları aynı bölgede yaşamışlardır. Neandertaller Cro-Magnonları dev insanlar olarak görmüş olabilir ve bu uzak bir hatıra olarak günümüze kadar ulaşmış olabilir. Ancak bu teorinin bir sorunu vardır. Bu karşılaşma 40 bin yıl öncesine dayanmaktadır ve buzul çağı tüm İskandinavya'yı buzlarla kaplamıştır. Bu nedenle o dönemde o bölgede Neandertallerin olma ihtimali düşüktür. Bu teorinin yanı sıra eski zamanlarda bulunan devasa kemikler de antik insanların hayal gücünü tetiklemiş olabilir. Örneğin Grönland'da bulunan devasa çene kemikleri bazıları tarafından trollerin kanıtı olarak sunulmuştu. Ancak yapılan analizler ve karşılaştırmalar sonucunda bu kemiklerin akromegali hastası çağdaş bir insana ait olduğu saptanmıştır. Akromegali hastalığı vücuttaki aşırı büyüme hormonu nedeniyle ortaya çıkan ve özellikle ellerde, ayaklarda ve yüzde aşırı büyümeye neden olan bir hastalıktır. Bu tür bilimsel açıklamalar trollerin kökenine dair farklı kanıtlar ortaya koyarken efsanelerle örülü sosyokültürel inanışlar da trollerin zaman içinde nasıl algılandığını ve büyülü varlıklar olarak kabul edildiklerini gözler önüne serer. Bu inanışlar kadim dünyanın gizemli perdelerini aralar ve insanlık tarihinin derinliklerine uzanan kolektif hatıranın izlerini taşır. Bir inanışa göre troll kelimesi ve inanışı İskandinavya'nın Hristiyanlaştırılması sırasında ortaya çıkmıştır. Eski ve atalardan kalma Norse inanışlarını yıkmak ve şeytanlaştırmak isteyen Hristiyan misyonerler bu inanışları kötü olarak kınamışlardır. Kuzey halkları ölen atalarına çeşitli yerlerde tapınır ve onları anarlardı. Bu yerlerden birisi de mezar höyükleriydi. Norveç kralı Magnus Hakonsen'in 1276 yılında çıkardığı yasaya göre mezar höyüklerine gitmek ve höyük sakinlerini uyandırmaya çalışmak yasaklanmıştır. Troll kelimesi ilk kez bu yasalarda büyü, büyücülük ve büyü yapma anlamlarında kullanılmıştır. Madde 6.1.9 Herhangi bir büyücünün Tanrı'ya karşı yemin ettiği ve kendini şeytana adadığı anlaşılırsa o kişi ateşe atılmalı ve diri diri yakılmalıdır. Bu büyücülük yasaları 1842'de yürürlükten kaldırılmıştır. Bu dini ve sosyal değişimlerle birlikte troller Hristiyanlık inancı içinde farklı bir anlam kazanmaya başlamıştır. Geleneksel Norse mitolojisinin trolleri Hristiyanlığın etkisiyle yeniden şekillenmiş ve eski tanrıların yeni inanışların sembolü haline gelmiştir. Thor'un çelik çekici Mjolnir ile avladığı trollerden bahsetmiştik. İnanışa göre bu çekiç atılınca tekrar sahibi Thor'a geri dönerdi. Lakin eski zamanlarda insanlar doğada bazı çekiçler bulmuş ve bu çekiçlerin Thor'un trollere attığı çekiçler olduğuna inanmışlardı. Halbuki kendi efsaneleri onlara aksini söylüyordu. Ama gözlerinin gördüklerini de inkar edemiyorlardı. Aslında o çekiçler taş devrinden kalma baltalardı. Eski inançların ve mitlerin etkisi altında trollerin toplumsal ve dini algıları da zamanla değişmiştir. Kilise çanlarının trolleri uzaklaştırdığı inanışı belki de toplumun Hristiyanlığın Norse mitolojisi üzerindeki baskısının bir ürünüydü. Trollerin Hristiyan çocukları kaçırmak istemesi ise ebeveynlerin çocuklarını güvende tutma çabasından başka bir şey değildi. Modern zamanlarda troller ve devleri içeren popüler filmler arasında Jack ve Fasulye Sırığı, Harry Potter serisi, Yüzüklerin Efendisi serisi, Troll ve Dev Avcısı Jack gibi eserler bulunmakta. Bu filmler devlerin ve trollerin büyülü dünyasını ve insanların onlarla olan etkileşimlerini fantastik hikayelerle anlatmakta. Bu eserler trollerin ve devlerin modern popüler kültürde nasıl yeniden yorumlandığını göstermekte. Trollerin popüler kültürdeki etkisi ve yansımaları oldukça geniş. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi serisi ve Harry Potter gibi eserler en bilinen örneklerdir. Bu eserler devlerin ve trollerin mitolojik kökenlerini ve onların fantastik dünyadaki rollerini yeniden canlandırmakta. Ayrıca çeşitli bilgisayar ve mobil oyunlarda da trollere rastlanmaktadır. Oyun dünyasında troller genellikle güçlü ve tehlikeli düşmanlar olarak karşımıza çıkar. Troll adlı otomobilin 1957 yılında Norveç'te ilk üretilmiş otomobil olması bu
bu trollerin kültürel etkisinin sadece edebiyat ve sinema ile sınırlı kalmadığını, aynı zamanda otomotiv gibi farklı alanlara da yansıdığını göstermektedir. Her ne kadar bugün troll, dev, koca ayak gibi isimler bize fantezi ve çok uçuk hikayelerin kahramanları gibi gelse de ve ana akım bilim tarafından tüm bu hikayeler eski birer masal olarak görülse de bir yanımız hala tüm bunların aslında deli saçması efsaneler olmadığını, insanlığın kolektif hatıralarından kalan birer anı olduğunu düşünmekte. Gılgamış destanındaki devlerle olan maceralar ve Odisey'deki Odysseus'un Cyclopslarla olan mücadelelerin benzemesi, Cyclopsların Odysseus'a attıkları kayaların kiliselere troller tarafından atılan taşlarla olan benzerliği, trollerin aynı Ulyabaniler gibi karşı cinsi etkilemek için girdikleri çabalar ve Orhun yazıtlarında geçen Yir yani yer kelimesi ile İskandinav mitolojisinde dünyanın yaratıldığı dev olan Ymir kelimeleri arasındaki benzerlikler belki de bu ortak hafızanın tezahürü olan kolektif anılardır. Bu büyüleyici yolculuğumuzda zamana meydan okuyan efsanelerin, bilinmezliklerin ve büyülü yaratıkların dünyasında her bir köşede kadim bilgilerin ve mitlerin büyüsünü hissettik. Gözlerimizi kapattığımızda bile ruhlarımızı okşayan esintiler ve geçmişin derinliklerinden gelen yankılarla doluydu her anımız. Kadim yolculuğumuz sona ererken fısıltıların ve eski bilgeliklerin yankıları kulaklarımızda çınlamaya devam ediyor. Kendi iç dünyamızda ve kadim dünyanın gizemlerinde saklı cevapları ararken yeni hikayeler ve keşfedilecek yeni sırlar bizleri bekliyor. Gökyüzünde parlayan yıldızların rehberliğinde, kadim bilgilerin izinde ve mistik yaratıkların eşliğinde yeni yolculuklarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.